Bir televizyon programına canlı bağlantı yoluyla konuk olan Yunan General Baltzoy, Türkiye-Yunanistan ilişkileri hakkında çok önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin misak-ı milli sınırlarına geri dönmek istediğini, Yunanistan'dan 12 adayı ve Batı Trakya'yı geri almak istediğini söyledi. Türkiye, savunma sanayinde ve uluslararası arenada tahmin edemeyeceğiniz kadar çok güçlendi. Son 20 sene içerisinde bölgesel bir güç haline geldi. Masa başında kaybettiği, türlü entrikalarla elinden alınan eski topraklarını almak için, peş peşe adımlar atmaya başladı. Çok yakında Yunanistan'dan 12 adayı ve Batı Trakya'yı isteyecekler, diye konuştu. Bir yer düşünün. İstanbul'a Bursa'dan daha yakın. Fakat kardeşini görmek için yola çıkanların sınır kapısından geri döndürüldüğü, ikinci sınıf azınlık kabul edildiği bir yer. Evet, burası Avrupa Birliği. Burası Batı Trakya. Bugün Yunanistan sınırları içerisinde kalan Meriç Nehri, Karasu, Rodop Dağları ve Ege Denizi arasındaki 8578 kilometre karelik alan. Son yüzyılı acılarla, göçlerle, ayrılıklarla geçmiş acı vatan. Bugün azınlık durumuna düşürülmüş, temel hak ve özgürlükleri kısıtlanmış, dedelerinin toprakları ellerinden alınmış insanlarımızın her şeye rağmen Türk gibi yaşayıp, Türk gibi düşündüğü topraklar. Bay Kapsabelis, ben yıllarca Türkler hakkında çalıştım ve Türkler asla değişmez. Önlerine milli hedefler koydular ve şimdi bekliyorlar. Gayemiz, Allah'ın adaletini yeryüzüne hakim kılmaktır. Hedefimiz, Kızıl Elmadır. Yani, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan tüm cihandır. Mavi vatan olarak gördüğümüz şey aslında misak-ı millidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Meclis-i Mebusan'ında alınan son karar, misak-ı milli sınırlarını belirleyen milli yemindir. Mustafa Kemal'in kendinden sonraki Türkiye yöneticilerine vasiyetidir. Gazi Mustafa Kemal 28 Aralık 1919'da misak-ı millinin sınırlarını etrafına açıklar. 6 madde ve bir haritadan oluşan milli yemini okuyanlar, Sev Antlaşması ile kaybedilen toprakları geri almak istediklerini bilirler. Takvimler 28 Ocak 1920'yi gösterdiğinde Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Musul vilayetini de içeren Misak-ı Milli kabul edildi. Bu haritada Batum, Halep, Rakka, Deir-i-Zor, İdlib, Süleymaniye, Musul ve Kerkük Türkiye toprağı olarak gösterilmiştir. Türkiye'nin geri almak zorunda olduğu bu topraklar, bugün Türkiye'nin güney bölgeleri ve yeni modern iddiaları neredeyse orasıdır. Örneğin, Mavi Vatan haritası. Son günlerde en çok konuşulan kavramlardan bir diğeri ise Mavi Vatan doktrini. Mavi Vatan, deniz alanlarının Türkiye'nin ana karasındaki hak ve egemenliği ile bir bütün olduğuna, ayrılamayacağına işaret ediyor. La galibe illallah. Emir aldık limandan, mavi vatan yoluna. La galibe illallah. Okyanuslar fatih'i, Barbaros'un yolunda. La galibe illallah. Mısır'ın son hamlesi ise Yunanistan'la yaptığı deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması oldu. Anlaşmanın amacı Yunan anakarasından Kuzey Afrika'ya uzanan bir deniz yetki alanı kurup Türkiye'yi Anadolu Yarımadası'na hapsetmek. Ya olacağız ya öleceğiz. Selam olsun ölüme meydan okuyan tüm canlara. Selam olsun kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara. Suriye'de, Irak'ta, Ege adalarında. Arkadaşlarımız bu haritayı gösterebilir, izleyicilerimiz Google'e Türkçe, Misak-ı Milli, Yunanca, Milli Yemin yazıp aratabilir. Bu hedeflerini saklamıyorlar. Kızıl elma, tüm alemin bir nizam içinde olmasını sağlamaktır. Kim acı çekiyorsa, onun yarasını sarmaktır. Türkiye İslam'a dert verenin başını vurup, derdini başından almaktır.
Türk'ün yıldızı İslam'ın hilaliyle buluştuğunda edindik biz bu mefkureyi. 100 yıl sonra uygulamaya geliyorlar. Bu Türklerin yeni bir fikri değil, milli amaçlarıdır. Bunu uygulamak için 10 yıllardır sabırla bekliyorlar. Yeri geldiğinde bir gece ansızın geliriz, bir gece ansızın geliriz, bir gece ansızın geliriz gereğinde. O zaman geldiğinde, şartlar oluştuğunda, tarih, coğrafyaya dar geldiğinde misak-ı milli uyanacak. 81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır. Yunanistan ve Türkiye'nin anlaşmasını istiyorlar. Türkler açısından bakarsak, Türkler bizi masaya oturttular ve konuşulacak konuların olduğunu söylediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le öğle yemeğinde buluştu. Bu görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye'nin attığı adımlara değinerek Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasa dışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma inancını koruduğunu ifade etti. Avrupa ve ABD, Ukrayna-Rusya savaşından sonra Ege ve Akdeniz'de sükunet olmasını istiyorlar. Son 2 yılda yaşanan tehdit ve provokasyonların tekrar yaşanmaması için Yunanistan ve Türkiye'nin anlaşmasını istiyorlar. Ama görünen o ki, Türklere bir şeyler vaat etmişler. Erdoğan'ın Biden'dan F-16 ve F-35 uçaklarının verilmesini istediğini, S-400 meselesini çözmesini ve Türkiye'ye uygulanan yaptırımları kongreden silmesini istediğini gördük. Türkiye bir şekilde Batı bloğuna geri dönecek. Ancak bunun olması için Batılılar Yunanistan'ın tahammülünü soruyorlar. Korkarım, bazı tavizler verebiliriz. Bu amacın gerçekleşmemesini sağlamak bizim elimizde. Peki şimdiye kadar başarılı olduk mu? Sanmıyorum, çünkü iddiaları her gün büyüyor. Haritayı gösterebiliriz artık. Cüret ettiklerine bakın. Güney Girit'e kadar ulaşıyorlar. Daha sonra İonya adalarına kadar ulaşacaklarını görüyorsunuz. Yunanistan, Türkiye'yi Anadolu'ya hapsetmek gibi çılgın bir projenin peşindedir. Buna ne hukuk ve siyaset ne de Türkiye izin vermez. Lozan Antlaşması gereği Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam ve Ahikerya adaları ismen sayılarak, Taşos, Bozbaba ve İpsara adaları ise 6 büyük devlet kararına atıf yapılarak askeri amaçlarla kullanılmaması şartıyla Yunanistan'a devredilmiş. Adaların, gayri askeri statüsü Yunanistan tarafından yıllardır ihlal ediliyor. Bizde toprak verilmez. Bizde tek çakıl taşı verilmez. Bizde can verilir ama çakıl taşı verilmez. O zaman nedir? O zaman tek bir yol var. O bayrak inecek, o asker gidecek. Tek bir yolu var. Bu bayrak iner, bu asker gider. Aynısı Türk-Libya anlaşmasında da var. Kıyıları karşı karşıya değil ama, hat çekme cüretini gösterebiliyorlar. Buna gereken tepkiyi vermeliydik. Bana göre gereken tepki verilmedi. Dandias Bey, uçağa binip sağa sola koşmaya başladıktan sonra zarar çoktan gelmişti bile. Türk-Libya anlaşması masada tartışılacaksa kaldırılmasını talep etmeliyiz. Misak-ı milli, Türk milletinin yeminidir. Nereye gidiyorsunuz? Kızıl Elma'ya gidiyoruz. Bizim bir kızıl elmamız var. Biz o hedefe doğru gidiyoruz. Asır Türk asrıdır. Hedef Kızıl Elma, hedef Turan Üçüncü'dür. 21. asır, yeniden yükselişimizin, yeniden dirilişimizin, yeniden Rabbimize ve kendimize dönüşümüzün asrı olacak.